Selam, ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Renk ve renk uzayları hakkındaki serinin 6. ve son videosu ile karşınızdayım. Bu videoda HSV ve HSL olarak adlandırılan iki farklı renk uzayından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Renk denildiğinde insanlar tarafından sadece renk tonu anlaşılsa da renk aslında renk tonu, doygunluk ve renk değeri ya da parlaklık olmak üzere 3 ana unsurdan oluşur. Ton, kelime anlamı olarak renk çarkında yer alan ve üzerinde siyah, beyaz ya da gri eklenmemiş saf renk anlamına gelmektedir. Birincil ve ikincil renkler ton olarak kabul edilir. Doygunluk yani saturasyon renklerdeki tonların miktarına göre belirlenir. Renklerdeki ton miktarı arttıkça doygunluk da artar. Doygunluk arttıkça renk daha canlı görünmeye başlar ve insanlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olur. Ya da tam tersi. Doygunluk azaldıkça renkler canlılığını yitirir ve grileşmeye başlar. Fotoğrafçılıkta doğru renk doygunluğunu elde etmek öncelikle doğru pozlama ile mümkün. Ancak günümüzde yazılımlarla da bu ayarları yapabilmekteyiz. Renk değeri ise parlaklık yani ışıklı alanlarla ilgilidir. Bu noktada öncelikle parlaklık dediğimiz şeyi açmak gerekiyor. Parlaklık dediğimizde çoğumuz ışığı açıp kapamak gibi bir şey anlıyoruz. O yüzden konuyu biraz daha netleştirmekte fayda var. Parlaklık dediğimiz şey nedir? Fotoğrafçılık açısından parlaklık İngilizce luminosity kelimesiyle eşleşir. Bu bir rengin algılanan parlaklığını tanımlamak için kullanılan bir ölçüdür. Değeri 0 ila 100 arasında değişir. 0 siyah, 100 beyaz anlamına gelir. Burada saf rengin parlaklığı orta grinin açıklığına eşittir. Öbür türlü renk 0 rakamına doğru kararır, 100 rakamına doğru açılır. Parlaklık yani luminosity dediğimizde anlamamız gereken highlights dediğimiz açık tonlar, midtones dediğimiz orta tonlar ve shadows yani gölge dediğimiz koyu tonlar olmalıdır. Bir fotoğrafta ışık yani parlaklık temel bu 3 tondan oluşur. Bu bahsettiğim unsurlar keskin bir hatla birbirinden ayrılmaz. Koyu ve orta tonlar arası akışkan bir alan, açık ve orta tonlar arası da başka bir akışkan alandır. Yani geçişler çok yumuşaktır, gözümüzle ayırt edemeyiz. Photoshop veya Lightroom gibi uygulamalar bize net olarak bu tonların yerini gösteremez. Bu bilgiler genelde algoritma ile yazılımın içine gömülür. Yazılım içinde bize sunulan slider denilen kaydırmalı düğmeler yardımıyla bu 3 ton üzerinde oynama yapabiliriz. Ve bu yaptığımız değişimleri fotoğraf üzerinde gözümüzle sadece anlık olarak algılayabiliriz. Yani slider üzerinde oynadıkça gözümüz o değişimi algılar. Yazılımlar bize matematiksel net değişimi gösteremez. Bunu matematiksel netlikte gösteren şey Photoshop içindeki luminosity mask denilen parlaklık maskeleridir. Bunu da bilgi olarak buraya ekleyelim. Konumuza dönersek HSV, Hue Saturation Value ve HSL, Hue Saturation Lightness ya da luminosity kelimelerinin baş harflerini temsil eder. Bu renk uzayları toplamsal renk modeli kategorisindedir. Yani hem eklemeli hem de çıkarımsal renk özelliklerini birleştirir. Bu iki renk uzayı renkleri tanımlamak için kullanılan iki farklı modeldir. İki model arasındaki temel fark renk ve parlaklık değerinin nasıl temsil edildiği ile ilgilidir. Saturasyon yani doygunluk açısından herhangi bir fark yoktur. H yani hue dediğimizde renk anlayacağız. Bu temel renkleri temsil eder. HSV renk uzayındaki uzay daire şeklindedir. 0 ve 360 arasındaki değerlerle ifade edilir. Yani burada renk dairenin açısıdır ve 0 ile 360 arasında bir değere sahiptir. Buradaki daire renk tonlarını temsil eder. Örneğin 0 kırmızıyı, 120 yeşili, 240 ise maviyi temsil eder. 0 ve 360 aynı renk tonu temsil ederken bir renge 180 derece konumda bulunanlar zıt renkleri temsil eder. HSL'ye gelirsek, HSL renk uzayında da aynı şekilde ancak HSV ile karşılaştırırsak HSL'deki rengin daire üzerindeki konumu görsel olarak algıladığımız renk tonuyla daha iyi uyum sağlayacak şekilde hesaplanır. Buradaki tanım çok önemli. Görsel algımıza yakın. Bu nedenle HSL renk uzayı daha doğal renkler oluşturur deniliyor. Bu iki renk uzayı konusundaki fark bu. Yani burada daha farklı bir hesaplama söz konusu. Diğer bir fark ise ne demiştim? Bu iki renk uzayındaki V ve L değerleri arasında. V için parlaklık
L için aydınlık değeri üzerinden hesaplama yapılıyor. Açıkçası benim de burada kafam karışıyor. Çünkü ikisi de aynı gibi. Bunu şu şekilde açıklıyorlar. HSV renk uzayındaki parlaklık ile RGB renk uzayında kullanılan parlaklık eşdeğer. Yani HSV renk uzayı RGB renk uzayının bir dönüşümü. Buradan kasıt ikisinde de renk değerleri en yüksek, yani %100 olduğunda parlaklık oluşması. HSL renk uzayındaki L'ye bakarsak bu da V, yani value ile aynı şekilde açıklanıyor. Ancak şöyle bir cümle kullanılıyor. Aydınlık parlaklık değeriyle matematiksel olarak aynı olmayabilir. Kulağa çok karışık geliyor değil mi? Tekrar ediyorum. Aydınlık parlaklık değeriyle matematiksel olarak aynı olmayabilir. Üzerine düşünmek lazım. Evet, düşünmek lazım ama konuyu netleştirmek de lazım. Buradaki temel fark V, yani parlaklık değerinin renk bileşenlerinin maksimum değerde oluşması iken L, yani aydınlık değerinin renklerin insan gözüyle algılanan parlaklığa daha yakın olmasıdır. Bence bu kadar bilmek yeterli. Hesabın nasıl yapıldığı bizi ilgilendirmiyor. Bu iki renk uzayı genelde bilgisayar grafikleri ve oyun geliştirme, harita oluşturulması gibi bilgisayar uygulamalar, bilgisayar ve mobil uygulamalarda renk tasarımı, grafik tasarımı gibi alanlarda kullanılır. Önceki videoda dediğim gibi fotoğrafçılık açısından sadece RGB ve CMYK renk uzaylarını bilmemiz yeterli olacaktır. Videoda özellikle İngilizce ve Türkçe karşılıklarını vererek söylüyorum. Çünkü kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka yabancı kaynakları da taramanızı öneririm. Türkçe kaynaklar bazen kelimenin tam karşılığını vermeyebiliyor. Her iki şekilde de bilmekte fayda görüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu seri faydalı olur. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.